Bu balıkların doğumunu günlerdir bekliyordum ve sonunda doğurdular. Çoğu insan piletilerin bakımı hakkında birçok hata yapıyor. Bu videoda size hem piletilerin bakım sürecini anlatacağım hem de uzun süre sonra bu evde doğan ilk piletileri göstereceğim. Piletiler gerçekten bakmaya değer balıklar. Hem sevimli görünümleriyle hem de yüksek verimlilikleriyle hem üreticilere hem de hobicilere çok keyifli anlar yaşatabiliyor. Uzun yıllar boyunca piletlere bakmış biri olarak akvaryumlarından hiçbir zaman piletleri eksik edemedim. Bugün de çok uzun süre aradığım, sonunda bulduğum ve ilk yavrularını bugün aldığım Mickey Mouse piletlere değineceğiz. Ben bu piletleri 2 erkek 4 dişi olarak aldım ama akvaryuma getirdikten sonra bir dişiyi çok hızlı bir şekilde kaybettim. Şu anda 3 dişi 2 erkeğim var ve gerçekten güzel boyuttalar, güzel yavru verebilecek boyuttalar. Günlerdir bu anı bekliyordum. Aşağı yukarı bu piletleri eve getireli 1 aydan fazla süre oldu. Aldığımda yeni doğum yapmış oldukları için süreç biraz uzadı. Yeni yavrular almam biraz uzun sürdü. Günlerdir bu anı bekliyordum. Ta ki birkaç gün öncesine kadar. Birkaç gün öncesinde bir dişinin böyle biraz saklanmaya çalıştığını, sakin sakin durduğunu ve genelde akvaryumun alt köşelerinde, üst köşelerinde sabit bir şekilde durmaya çalıştığını fark ettim. Bunu görür görmez balığı bir yavruluğa aldım. Aslında bu yavrulukları her ne kadar tavsiye etmiyor olsam da bu şekilde değerli balıkların yavrularını en iyi şekilde kurtarmanın yöntemi bu yavruluklar. Bu yavruluklarda balıkların kısa bir süre geçirmesini sağlıyorum. Bu sayede stres minimuma düşüyor ve yavru verimliliği yükselmiş oluyor. Piletiyi yavruluğa aldıktan hemen sonra doğum yapmaya başladı. Ve bu beni gerçekten çok şaşırttı. Hatta asıl şaşırdığım nokta, ben bu piletiyi yakalamaya çalışırken akvaryumdaki bitkileri biraz kaldırdım. Daha öncesinde bir piletinin doğum yaptığını gördüm. Ama bu doğumdan sadece 2 yavru kurtarabildim. Çünkü hem piletiler hem de akvaryumdaki diğer lepistesler yavruları yeme eğilimindeler. Bu yüzden sadece 2 yavru saklanabilmiş ve Javomosu noktasından çıktılar. Onun da görüntüsünü bu araya koyacağım. Çok küçük olmasına rağmen kuyruğundaki o Mickey Mouse deseni şimdiden oluşmaya başlamış. Çok sevimli görünüyor. Zaten bu sevimlilik piletleri üretmemdeki en büyük sebep. Piletiler genel olarak bakıldığında canlı doğuranlar grubundaki en dayanıklı balıklardan bir tanesi. Ama sağlıklı yavrular alınmak isteniyorsa mutlaka su dengesinin iyi oturtulması lazım. TDS değerinin çok uçuk olmaması lazım ve ani su değişimleri yapılmaması lazım. Bunlar piletilerde en önemli unsurlar. Meksika ve Orta Amerika kökenli olan bu balıklar hafif alkali sularda, sert sularda yaşamayı seviyorlar. Bu yüzden su değerlerini mutlaka buna göre ayarlamasını. Genellikle yavaş akan sularda ve durgun göletlerde yaşamayı tercih ediyorlar. Ve su dereceleri 22-26 derece aralığında. Bu değerler sağlandığında piletilerin gelişimi çok hızlanıyor ve bunu gerçekten gözle görebiliyorsunuz. Tıpkı lepisteslerde olduğu gibi piletilerin birçok farklı varyetesi var. Ama bence en güzel olanları Mickey Mouse piletliler. Ben birçok pileti baktım bu zamana kadar. İşte gün ışığı piletliler, fantomlar, yelken piletliler, birçok farklı pileti baktım. En çok Mickey Mouse'lara hayran kaldım. Hem kuyruklarındaki desen hem de renk yapılarıyla çok tatlı, böyle küçük baloncuklar gibi gözüküyorlar akvaryumun içerisinde. Özellikle yavrularıyla bir arada olduğu zaman çok daha güzel bir görüntü elde edebiliyorsunuz. Aslında bugün akvaryumlarda baktığımız piletliler doğal seçilimlerle bu hale gelmiş durumdalar. Daha doğrusu insan eliyle eşleştirmelerle bu renkler elde edilmiş durumda. Normalde vahşi forma sahip olan piletliler bu kadar renkli ve bu kadar gösterişli değiller. Yani bu balıkların atası çok daha sade renklere sahip. Yine de yapısal formlarına baktığınızda o küçük gövdeleriyle çok tatlı gözüküyorlar. Ki umarım ilerleyen dönemde vahşi form pileti bulabiliriz ve bu kanalda üreterek markamıza yeni bir değer katmış oluruz. Bakalım bununla ilgili de araştırmalar yapmaya devam edeceğim. Şimdi gelelim bu videodaki yavrularımıza. Bu yavruların büyümesini bir seri haline getirerek pileti yavruları günlüğü olarak sizinle paylaşmaya çalışacağım. Özellikle üretimi çektiğim haftalık vloglarda ve bu şekilde ara videolarda bu yavruları sık sık göreceksiniz. Çünkü büyüdükçe kuyruklarındaki gelişim gerçekten izlenmeye değer görüntüler ortaya çıkartıyor. Bu yavruları büyütmedeki en önemli unsur besleme. Piletiler omnivor canlılar, yani hem etçil hem otçul olarak besleniyorlar. Doğada ağırlıklı olarak daha çok yosun ve bitkileri yiyerek besleniyorlar ama akvaryum ortamında renklerinin daha canlı olmasını ve balıkların daha hızlı gelişmesini istiyorsanız mutlaka protein ağırlıklı yemler vermelisiniz. Bu noktada bir pileti doğduktan hemen sonra artemia yemeye başlayabiliyor. Yani boyutları artemia yemeye uygun oluyor. Doğduktan 1-2 gün sonra her canlı doğuran gibi yumurta kesesiyle birlikte geziyorlar. Bu süreçte yemleme yapmanıza gerek yok ama 2 gün sonrasında o yumurta keseleri indikten sonra ilk öğünlerini artemia ile yaparsanız balıklar çok daha canlı hale bürünüyorlar. Aynı zamanda benim bu piletlilerde ve yavrularında deneyimlediğim bir konu var.
Piratliler gerçekten tuzluluk oranını yükselttiğinizde sudan çok daha fazla keyif alıyorlar. Bu tabii ki de acı su kıvamında değil ama acı tatlı su arasında bir su hazırladığınızda, yani tuz oranını bir miktar yükselttiğinizde pilatlerinizin çok daha canlı ve kıpır kıpır olduğunu görebilirsiniz. Bununla birlikte su sertliğini arttırmak için kalsiyum kayaçları kullanabilirsiniz. Yani suya bir şekilde kalsiyum salınımı yapan kayaçlar. Bunlar ne olabilir? Midye kırığı kumlar olabilir. Deniz kenarlarında bulunan işte kabukçul canlıların bıraktığı o ufak kabuklar olabilir. Bunları iyice temizleyip akvaryuma uygun hale getirip akvaryumlara ekleyebilirsiniz. Pilatliler gerçekten bir yerde kalsiyum salınımı yavaş yavaş oluşmaya başlıyorsa bu süreçte daha hızlı gelişim gösteriyorlar ve büyümeleri gerçekten artıyor. Aynı zamanda bu su değerlerini sağladığınızda doğum oranları da artıyor. Pilatliler diğer canlı doğuranlar gibi su değerleri stabil olmadığında doğum süreleri uzayabiliyor. Normalde her ay bir kere doğum yapan balık bu süreç uzadığında bazen 35-40 güne kadar doğumu geciktirebiliyor. Özellikle su soğuksa pilatlilerin keyfi bayağı kaçıyor açıkçası. 22 derecenin altına düşmemek lazım. Aslında bu bir noktada avantaj, çünkü birçok balık 26 derecelerde daha keyifli yaşıyorlar ama pilatliler 22 derecenin altına düşmediğiniz sürece çok rahat keyifli gezebiliyorlar. Bunun avantajı da şu: akvaryumda ısıtıcı olmasa bile evinizin içerisinde yaz kış bir şekilde o dereceyi bulmuş oluyorsunuz. Çünkü zaten sizin de konfor alanınızda yaşamak istediğiniz dereceler aşağı yukarı 22, 23, 24 dereceler aralığında. Bu sayede ısıtıcı olmasa bile ev ısındığı sürece akvaryumda ısınıyor ve pilatliler keyifli bir şekilde yaşamlarına devam edebiliyorlar. Bu balıklar gerçekten ciddi avcılar. Yavrularını hiç göz kırpmadan yiyebilirler. Ağızlarına giren her türlü canlı yavruyu yiyebilirler. Bu yüzden mutlaka iyi saklanma alanları oluşturmak lazım. Ben şimdilik yavrulukta doğurttum pilatlileri ama ilerleyen dönemde bitkili güzel saklanma alanı olan bir akvaryum oluşturup pilatlileri kendi haline bırakmayı çok istiyorum. Çünkü o doğal görünümleri, berrak suda gezmeleri beni gerçekten çok mutlu ediyor. Ve dediğim gibi yavrularla büyüdükleri zaman çok daha keyifli bir görsel sunuyorlar. Her neyse, kendi yavrularımıza gelecek olursak bugün doğan yavruları sizinle birlikte bu seride büyüteceğiz. Biraz bu yavrulukta boylandıktan sonra onları tıpkı kılıç kuyruk yavrularında yaptığım gibi o videoyu yukarıdaki kartlardan izleyebilirsiniz. Ayrı bir özel kaba alacağım. Bu kapta gelişimlerini biraz destekleyeceğim. 1-1,5 ay kadar, böyle 1 santime gelene kadar canlı artemyalarla beslemeye çalışacağım. Bu beslenme süreçlerini de size tabii ki vlog haline getireceğim. Daha sonrasında büyüdüklerinde karma akvaryumlarımıza geçecekler. Tam anlamıyla artık erkek dişi ayrımlarından sonra üretim kolonimizi oluşturmuş olacağız. Yavrular hemen bugün doğmuşken en heyecanlı halimle sizinle bu videoyu paylaşmak istedim. Eğer bu seriyi takip etmek istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olabilirsiniz. Yeni videolar için videoları beğenerek bana destek olabilirsiniz. Siz de benimle birlikte akvaryum balığı markası kurma serüvenimde kendi yerinizi bulabilirsiniz. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.